Değerli arkadaşlarım, değerli Tıbbi Nebevi ve Tıbbi Bilimler Grubu, WhatsApp grubu arkadaşlarım. Böyle insan vücuduyla ilgili küçük bilgiler içeren küçük videolar yapmayı hedefledim. Bugün bir tanesiyle başlamak istiyorum. Bugünkü anlatmak istediğim konu tuzla ilgili. Neden bazı gıdalara tuz atıyoruz, bazılarına atma ihtiyacı olmuyor. Mesela patates yerken tuz atıyoruz, salatalık domates yerken tuz atıyoruz, et yerken özellikle tuz atıyoruz. Ama özellikle meyve yerken, mesela karpuz yerken neden tuz atmıyoruz? Elma, çilek gibi bir meyveye neden tuz atmıyoruz? Bununla ilgili konuşmak istiyorum. Şimdi biliyorsunuz tarihte tuz çok önemli olmuş. Tuz savaşları olmuş. Yani tuz yüzünden dünya savaşları çıkmış eski tarihlerde. Çünkü tuz hem yemeklerde iştahı artırıyor. Yani yemeğin tadını getiriyor. Yediğiniz gıdanın tadını getiriyor. Mesela bir patatesi tuzsuz yediğiniz zaman iştahınız az oluyor ama tuzlu, normal tuzunda atarsanız daha iştahlı yiyorsunuz. Ama bazı şeyleri tuz atmaya kalksanız, diyelim ki karpuz vesaireye tuz atmaya kalksanız bu sefer de onun tadını bozuyor. Peki o zaman neden tuz atıyoruz? Arkadaşlar çok enteresandır. Gıdaların büyük bir kısmının bağırsaklarda emilmesi için, yani buradaki emilmeden kastım bağırsaktaki gıda maddelerinin kana geçmesi için tuza ihtiyacımız var. Yani sodyuma ihtiyacımız var. Cenab-ı Hak öyle bir sistem yaratmış ki şekerlerin çok büyük bir kısmını ve proteinlerde bulunan amino asitlerin çok büyük bir kısmını bağırsaklardan kana geçmesi için tuza ihtiyacımız var. Bağırsakta tuzu olmazsa glikoz ve galaktoz şekerleri kana geçemiyor. Ama meyvelerde bulunan fruktoz, işte karpuzda, çilekte vesaire değişik meyvelerde bulunan fruktozun tuza ihtiyacı yok. O tuzu olmadan da bağırsaklardan kana geçebiliyor. Onun için o meyveleri yerken tuz atmaya ihtiyaç olmuyor. Hatta tuz atarsak tadını bozuyoruz. Ama diyelim ki patates yediğimiz zaman patatesin nişastası, ekmeğin nişastası, onun içinde bulunan glikoz ve galaktoz şekerlerinin kana geçmesi için mutlaka tuza ihtiyacımız var. Onun dışında et yediğimiz zaman, tavuk yediğimiz zaman, balık yediğimiz zaman veya süt, yoğurt ürünleri, peynir yediğimiz zaman onların içinde bulunan proteinlerin parçalanmasıyla bağırsakta oluşan amino asitlerin bağırsaktan kana geçmesi için yine tuza ihtiyacımız var. Tuz, proteinlerin kana geçmesi için çok değerli ve biz bu tür gıdaları yerken onlara tuz atıyoruz. Cenab-ı Hak bizim iştahımızla onu bağlamış ve eğer iştahla alakası olmasaydı ve tuz atmak zorunda kalmasaydık bu yediğimiz gıdaların büyük bir kısmı boşa gidecekti. Bağırsaktan kana emilmeden dışarı atılacaktı. Nitekim hekimler zayıflanması gereken hastalarına, şişman hastalarına tuzsuz gıda tavsiye ediyorlar. Neden? Çünkü şişmanlık genellikle tansiyonla da ilintilidir. Şişmanlık zaman içinde zaten yüksek tansiyona sebep oluyor. Dolayısıyla hem tansiyonu düşürmek, tuzu azaltarak, hem de tuzu azaltarak kilo vermeyi, yani gıdaların kana geçmesini engellemeyi hedefliyoruz denilebilir. Bunun dışında bir başka örnek verirsek, özellikle yazın çocuklarda, özellikle gençlerde, çocuklarda görülen yaz ishalleri vardır, bilirsiniz. Bu yaz ishallerinde bebeklerde aynı zamanda de olur, kusma da olur ve büyük bir su kaybı olur. Hatta bazı çocuklar su kaybından, yani vücutta su eksikliğinden dolayı ölümle karşı karşıya gelebilirler. Burada sağlık ocaklarında ishal tozu verilir ağızdan. Bu ishale karşı tozları belli bir suyla, kaynamış suyla karıştırılır.
anne babalar çocuklarına ağızdan verirler. Bunun içinde enteresandır. Hem tuz var hem şekerler var bunun içinde. Çünkü ishalli bir çocuğa aslında su kaybı var vücutta, ciddi su kaybı var. Ama sadece su vererek, yani su içirerek onun vücudundaki su miktarını artıramazsınız. Çünkü suyun da kana geçmesi için tuza ihtiyaç var. Yani önce tuz emiliyor, o tuzun emilimiyle su takip ediyor. Onun için sadece su içirerek vücuttaki su miktarını artıramıyorsunuz. O zaman tuzun emilimini sağlamanız gerekiyor. Cenab-ı Hak bağırsakta böyle ikili bir sistem yaratmış. Tuzun emilimi için şekerlere veya amino asitlere, şeker veya amino asitlerin emilimi için de tuza ihtiyaç var. Onun için bebeklere verilen ishal tozlarının içinde hem şeker var hem de tuz var. Biraz tadı böyle karışık bir tadı var. İçmeye kalkarsanız pek hoşunuza gitmeyen bir tadı vardır. Ama bebekler ihtiyacı olduğu için içerler. Ve vücudundaki bebeğin vücudundaki hem şeker miktarı hem tuz miktarı hem de su miktarı artar ve vücuttaki su kaybı bu şekilde önlenmiş olur. Biz genellikle yazın, özellikle yazın kusma, ishalli olan ve tansiyonu düşük hastalara, tansiyonu düşmüş hastalara tuzlu ayran ikram edilmesini, tuzlu ayran içmesini tavsiye ederiz. Neden? Çünkü tuzlu ayranın içinde su var, tuz var ve ayranın içinde hem proteinler var, gıda olarak proteinler ve onlardan oluşacak amino asitler ve az miktarda şekerler var. Dolayısıyla siz tuzlu ayran verdiğiniz zaman hem tuz ayranın içindeki amino asitlerle birlikte tuz kana geçecek, ardından su kana geçecek ve düşük tansiyonu yükseltecek ve baş dönmesini ortadan kaldıracaktır. Evet, burada enteresan bir bağlantı görüyoruz. Yani biz tuzu gıdalara iştahımız yerine gelsin diye atarken aslında onun bağırsakta çok önemli görevler üstlendiğini, tuzun gıdaların emilmesinde çok önemli görevler üstlendiğini görüyoruz. Tuz sayesinde neredeyse proteinlerin ve karbonhidratların yani şekerlerin %100'e yakın emildiğini ve bu iki gıda türünün israfsız bir şekilde yani gıdalarla, besinlerle aldığımız zaman israfsız bir şekilde bağırsaklardan kana geçirildiğini görüyoruz. Bu da Cenab-ı Hakk'ın hem ağzımızda tat mekanizmasına koyduğu hem de bağırsaklarımıza koyduğu özel bir mekanizma. Özet olarak söylersek tuzun içinde bulunan sodyum başta klorun emilmesinde, suyun emilmesinde, bağırsaklardaki bikarbonat iyonlarının emilmesinde, amino asitlerin emilmesinde, galaktoz ve glikoz şekerlerinin emilmesinde çok önemli görev yapar. Ancak genellikle meyvelerde bulunan fruktoz şekerinin emilmesinde tuzun bir gerekliliği ve önemi yoktur. Dolayısıyla o tür meyveleri yerken herhangi bir tuz atmaya ihtiyaç kalmaz. Bugünlük bu kadar. Burada tamamlamak istiyorum kısaca. Çok teşekkür ediyorum. Ve sağlıklı, mutlu, huzurlu günler diliyorum efendim. Allah'a ısmarladık.